tencerede ne var? Şöyle bulgur ısladım gittim. Az sonra bununla kısır yapacağım çocuklara. Aldıklarımı da sizinle bir paylaşayım. Bunlar A101'in ürünleri. Şöyle 2 tane çikolata aldım. Kahveyle falan yenir diye. Knorr bulyon. Bunları şimdi kızıma dedim derin dondurucuya koysun. İşten geldikten sonra canı çekerse alır, pişirir, yer. Şöyle bir tane de kıyma aldım. 400 gramlık. Kızım çok sever. Yine şöyle milföy hamuru aldım. Bu kasa arkası üründü. Belli bir meblağa geçince bu da bayağı bir indirimli geldi. Yudum'un zeytinyağını aldım. Bunlar kızıma epeyce yetecektir. Şu da kasa arkası üründü. Yine evde bulunsun, koysun. Bir arkadaşı gelirse falan işte paylaşırlar. Şöyle bir tane su böreği aldım. Bu da bayağı 800 gram mıydı? Evet, 800 gram tereyağlı. Daha önce bir denemiştim. Güzel oluyor bu. Şöyle bir tane krem peynir aldım. Bu da 500 gramlıkmış. Tabaklar yetersiz geliyordu. Yemek tabakları var aslında ama şöyle bir tane yemek tabağı aldım. Bunlar 5,95 miydi? Öyle bir şeydi. Bir de şöyle göstereyim size. Bunlar da yıkanıp kaldırılacak. 4 tane de şöyle servis tabağı aldım. Desenleri falan çok güzel. Bunlar da yine 5 kusurdu. Bir tane yağ çözü aldım. Biliyorsunuz bu benim elim ayağım. Kendim çok kullanıyorum. Kızıma da diyorum bak bu çok güzel bir yağ çöz kızım. Bunu sık sık kullan. Ispanak aldım. Bunu gitmeden önce bir börek yapabilirim. Kızımın canı börek çekiyormuş. Bir tane de tava. Tavaları da yetersizdi. Bu da 35 lira mıydı? Öyle bir şeydi. Bunları hemen bir kaldırayım. Şunları da derin dondurucuya kaldırayım. Ondan sonra bir de BİM'den aldıklarımı paylaşayım sizinle. Bunlar da BİM'den aldıklarım. Bir tane şöyle süt aldık. Yarım yağlı. O da kokusu aldı. Kokusu nasıl bilmiyorum ama bakalım. Deneyeceğiz biraz sonra. Şöyle çerezlikler aldık. Bunlar da 3 lira 50 kuruş muydu? Evet, ne kadardı? Evet, çok uygundu fiyatı. Şöyle 3 tane çerezlik aldık. Bir tane şöyle organizer aldık. Düzenleyici. Renkleri de çok güzel. Bir de şöyle Alaska serisi varmış. Yine bunların fiyatı da aynıydı. Salça falan koyacağım. Salça koyacak bir şey bulamadım. Şöyle üçlü işte saklama kabı aldım. Bu arada şu nereden aldığımda acaba hemen şöyle bir bakıyorum da porselenler diyor. Bu A101'de değil mi? Evet. A101'den aldıklarımız 140 lira 20 kuruş tutmuş. İçinde tava da var düşünün. Tavanın fiyatı oldukça uygundu. BİM'den aldıklarımız da 120 lira 10 kuruş tutmuş. Az sonra işte kısır, aslında kısır yapmak için işte bunları almak için gittik ama dolu dolu geri döndük. Şöyle nane aldım, bunları BİM'den aldım biliyorsunuz. Kekik aldım, aynı şeyi 2 defa söylerim kızıma. Yine nane. Kızım bu turşuyu çok seviyor diye böyle turşu aldık, acı. Ondan sonra şöyle bir patlıcan salatası değil ama koysun, çok aç gelirse işte hazırda elinin altında bulunsun. Buna zaten ben hasta oluyorum, çok severim kırmızı közlenmiş biber turşusu, inanılmaz lezzetli, denemenizi öneririm. Bir tane ekmek aldık, diğerlerini derin dondurucuya koydum, çok fazla ekmek yemediğimiz için ama bunu da normal buzdolabına koyalım, elimizin altında olsun dedik. Bir de salata aldık. Bunlar yeni çıkmış bu arada. Akdeniz yeşilliği. Gel bakalım montunu çıkaralım hanımefendi. Küçük hanım gel. Çok sıcak değil mi? Hı? Çıkar. Beğendin mi böreği? Güzel mi? Portakal suyunu al hiç. Peçete almayı unutmuşuz. Ama peçete koymamışlar içine. İnsan bir peçete koyar değil mi? Portakal suyundan içer. Ananas suyu. Bugün kahvaltımız böyle börekle. Beğendiysen sorun yok.
Ay pek güzel bir ışık yakaladım burada. Günaydın. Durun bakayım şöyle çevireyim kamerama. Bugün bir arkadaşımı ziyarete geldik. İnanılmaz güzel bir iş yerinde çalışıyor. Şimdi biraz sonra göstereyim size. Çok güzel böyle dekore edilmiş burası. Burada kahvaltı yapacağız. Daha sonra neler yaparız ben de bilmiyorum. Diğer iki kızımla birlikte dışarıya çıkacağız diye falan planladık ama biliyorsunuz böyle modlarda hani planladığınızda yaptıklarınız pek tutmayabiliyor ama olsun, gelişgüzel yaşamak da güzel bence. Şu kameramı çevireyim de bir göstereyim size şuranın dekorasyonunun güzelliğini. Ben gerçekten tek kelimeyle bayıldım. Bu tabloyu burada görünce çok şaşırdım. Ben bu tabloyu gerçekten çok beğeniyorum. Kimin de bu? Gustav Klimt'ti galiba bunu çizen, değil mi? Yani birçoğunuz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. The Kiss yani Öpücük adlı eserinin çalışması. Sanırım Avusturya'da bir müzede sergileniyordu diye hatırlıyorum. Ne derece doğru bilmiyorum. İnternete girip bir bakmak lazım. Türkçe'de öpücük yani. Benim bunun şalı var evde. İpek'ten hediye gelmişti Bursa'dan bir arkadaşımla. Ben de dedim onu çerçeveletip de evime asayım bari. Ne kadar güzel, böyle sıcak bir atmosfer katmış buraya. Şöyle bir paylaşayım sizinle. Burada deri bir koltuk var, siyah. Önünde cam bir sehpa. Hemen şöyle dönüyorum. Bakın şurada mini minnacık retro deniyor değil mi buna? Rengarenk böyle bir konsol var ama ışık ters yerde kalıyor. Şöyle yaklaştırarak göstereyim size. Şöyle gözüküyor. Bunun biraz daha büyük modelleri Tmall'de var. Aklınızda olsun. Bu duvara bayıldım. Şu turkuazın verdiği bu güzel enerjiye bakın. Sizce de çok hoş değil mi? Ben çok beğendim. Böyle. Şöyle dönelim. Bugün burası bizim. Ders yapıyor kızım. Starbucks'a uğradık. Bakın şöyle içecek kahveler aldık. Al anneciğim bakayım. Abla açsın sana onu. Maçka Parkı'na geldik. Burada biraz dinlenip eve geçeceğiz. Aferin kızıma, gel çak çak çak. Sevdin mi Maçka Parkı? Sevdin mi? Çocuğun mimikleri gözükmüyor ki. Bak şöyle ortamı göstereyim. Pek güzel. Herkes burada açık havada oturmuşlar. Ispanaklı böreğim pişti. Baksanıza nar gibi kızarmış. Nefis gözüküyor. Ben bunun tarifini Filizce Mutfakta kanalımda paylaştım. Aslında bu kanalımda da paylaşmıştım ama onların hepsini
o kanalımda tekrar bir araya getirdim. O zaman da ne hikmetse benim yufkalar parça parça çıkmıştı paketinden. Yine aynı şey başıma geldi. Ama her neyse yine de yaptım. Bir de böyle kısır yaptım. Kısırı ben Antakya usulü yapıyorum. Bu şekilde daha çok seviyorum. Yani zeytinyağının içerisinde salçayı, soğanı bir güzelce pişiriyorum. Ondan sonra baharatlıyorum. Bunun tarifini de bir ara evime gittikten sonra paylaşacağım. Şimdi mutfağa biraz yabancıyım. Fırından da anlamıyordum. Allah'tan ki güzel pişti böreğim. Yani mutlaka kısırımın tarifini de Filizce Mutfakta kanalında paylaşacağım. İnanılmaz trafiğe yakalandık. Taksi bekliyoruz. Burada bir taksi diye bir olay var. İstanbullular biliyordur. Can sen çok iyi biliyorsundur. İnanılmaz. Yani tam böyle trafiğin hareketli olduğu bir döneme rastladık. Bilmiyorum ama 45 dakika boyunca taksi bekledik biliyor musun? Bayağı bir yoğunduk yani. Dönüşte de Makro Center'a uğradım. Göstereyim size aldıklarımı. Şöyle marul aldım. Tazecik, yeşil. Oradan çok bir şey almadım gerçi ama işte elimde taşımayayım diye. Tazecik maydanoz. Şöyle steak aldım. Yarın yaparız diye düşündüm. Başka ne aldım? Hatırlamaya çalışıyorum. Bu neydi acaba? Ama limon aldım şöyle. Minik şöyle kokteyl domatesler aldım. İstedim ki bunları da sizinle bir paylaşayım. Sonra şöyle 4 tane soğan aldım. Çok fazla almadım taşıması zor olmasın diye. Şöyle baby patates aldım mini minnacık. Eve girer girmez şunun içinde de bir şeyler var da onları saklayalım. Eve girer girmez Getir'den de bir şeyler söyledik. Hemen onları da paylaşayım. Şöyle bir tane ekmek aldık evde bulunsun diye. Portakal suyu. Şöyle ice tea. Probis bisküvi. Kahveyle çok lezzetli oluyor. Şöyle bir tane. Küçükmüş bu Nutella. Ben bunu büyük 400 gram zannettim. Minicikmiş. Neyse olsun. Bir de şöyle şunlardan aldım. Böyle. Artık videomu da bitireceğim. Kapatacağım. Şu aldıklarımı da dedim sizinle paylaşayım. Bayağı bir yorulduk yani. Az sonra da film izlemeyi düşünüyoruz, planlıyoruz. Vlogumu artık burada tamamlıyorum. Şunu da şöyle bırakayım. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Tabii videoların devamı için lütfen kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, biliyorsunuz YouTube'da yorumlar çok önemli. Minicik kalp de olsa bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.